Merhaba herkese, ben Nedim Onur Akay. Sizlerle beraber ekranımızın sol tarafında gördüğünüz mutfak sahnesini renderlayacağız. Diğer videolarımda da olduğu gibi bu sahnenin boş halini aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Bitmiş halini, yani renderlanabilecek halinde katılımcılarımla paylaşıyorum. İsterseniz bana destek olmak isterseniz katılımcı olup bu sahneyi komple bitmiş haline indirebilirsiniz. İsterseniz benim adımlarımla tek tek izleyerek sahnedeki finish haline gelebilirsiniz. Tabii ki önerim arkadaşlar, hani sıfırdan yaratıp daha benim yaptığımdan da farklı bir çalışma yapmanız. Şimdi hemen hızlıca sahnemize geçelim. İlk olarak arkadaşlar sahnemizde yapacağım şey ışık dengesi olacak. Yani aydınlatma yapacağız. İlk olarak sevgili arkadaşlar 8'e basıyorum. Buradan Corona Sky'ı çağırıyorum arkadaşlar. Corona Sky ile biz böyle daha gerçekçi, daha realistik sonuçlar alabildiğimiz için dış mekana Corona Sky'ı ekliyoruz. Ve Corona Sky'ın etkisini görmek için de arkadaşlar Start Interactive Render'ımızı başlatıp Corona Sky'ımızın etkisini görüyoruz. Tabii kameramıza geleceğiz. İlk başta arkadaşlar böyle basit bir ışıkla bile sahnemizin içinde böyle dramatik güzel bir efekt yakalamamız gerekiyor. Bunun da olması için sahnemizin güzel kurgulanmış olması lazım. Ben bunu Pinterest'ten buldum arkadaşlar, egzersiz olsun diye bu sahneyi. Onun üzerinden ilham alarak biraz çalıştım. Sizler için hazırladım aslında. Dışarıya Corona Sky'ımızı da ekledikten sonra sevgili arkadaşlar bir de güneşimizi ekleyeceğiz. Şöyle içeriye doğru güneşimi bırakıyorum ve yukarı çekiyorum. İstediğiniz pozisyona getirebilirsiniz. Buradan arkadaşlar güneş parametreleri şu şekilde olacak. Siz açtığınız zaman kuvvetle muhtemelen realistik olacak. Ben bunu direct input'a çekiyorum. Çünkü Light Mix'te kendi istediğim tonlarda ya da ışık tonlarında renkler verebilmek için, oynayabilmek için beyaz ışık kaynağını kullanıyorum. Ve size'ına da 3 veriyorum arkadaşlar. Size'ının 1 ya da 3 olmasının anlamı şu anlama geliyor. Eğer size'ını 1 yaparsanız ışıklarınız, ışığın bırakacağı gölge daha keskin olacak. Eğer 3, 4, 5 daha yüksek bir değer verirseniz içeriye düşen ışık daha yumuşak olacak. Ben bu sahnede içeriye daha yumuşak bir ışık düşmesini istedim. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir Corona Light'ım olacak. Bunun değerini de 10 verebilirsiniz. Rectangle Light'la benim sahnemde gördüğünüz gibi şu arkadaki ışığı yerleştireceğim arkadaşlar. Tam şu arkada. Böyle bir ışığımızı koyabilirsiniz. Bunu yan taraftan kontrol ediyoruz. Şöyle yukarı çekeceğim. Tam şunun altında olacak arkadaşlar. Aynen. Buradan da karşıdan kontrol edebilirsiniz. Şimdi kameraya geldikten sonra arkadaşlar tüm ışıklarımı yerleştirdikten sonra artık bildiğiniz üzere Corona Light Mix'imizi devreye sokuyorum. Diğer videolarda da yapmıştık zaten bunu. Şimdi ışığımızın dengesini ayarladıktan sonra malzeme bölümüne geçeceğiz. Start Interactive diyorum. Burada tabii ki öncelikle kameramıza gelmemiz gerekiyor. Çalıştığımız kameraya. Burada ışıklarımızı dengelemeye çalışalım. Burada ilk gördüğüm şey ne oluyor? Mesela önce Environment'la başlayabilirsiniz. Environment'ta güzel bir içeriye, smooth, gerçekçi bir ışık aldık. Corona Light'ımızı, Corona Sun'ımızı açalım arkadaşlar. Corona Sun çok fazla geldi. Onun için bunu 0.1 yapabilirsiniz. İçeriye düşen ışık dışarısıyla dengelenmiş oldu. Aynı zamanda Corona Light, yani şu arkaya eklediğimiz ışık da sevgili arkadaşlar beyaz olarak geldi. Ama burada tabii bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela daha dramatik bir etki yaratmak isterseniz içeriye düşen ışığınızı daha sarartabilirsiniz. Ya da şu arkadaki gördüğünüz lineer aydınlatmayı da ışığın değerini buradan, daha doğrusu ışığın rengini buradan değiştirebilirsiniz. Daha sıcak bir ton yaptım. Aynı şeyi arkadaşlar environment için de yapabilirsiniz. İçeriye böyle daha yumuşak, daha akşam üstüne yakın, böyle daha sıcak bir tonlarda getirebilirsiniz. Benim buradaki size önerim arkadaşlar tamamen kendi hayal ettiğiniz ortamdaki ışığı kullanmak. Benim yaptığım sahnenin aynısını da yapabilirsiniz. Ama geçen en son, yani Instagram'da yatak odasını yapan arkadaşlar kendileri çok farklı şeyler yapmışlar. Bu da beni çok mutlu etti. Siz de böyle daha farklı şeyler yaparsanız
açıkçası kendinizi daha fazla geliştirmiş olursunuz. Hemen şöyle kenara çekiyorum. Işık ayarlarımızı da bitirdikten sonra arkadaşlar yavaş yavaş malzemelerimize geçiyoruz. F3'e basıyorum, yani tel kafesten çıkarıyorum. İlk olarak arkadaşlar şuradaki dolap malzemesini yapmak istiyorum. Bu dolap malzemesi için ben yine Cosmos'un kütüphanesinden faydalandım. Ben burada kendi indirdiğim malzemeler içinden Wood 130200 santimetreliği kullandım arkadaşlar. Yapmanız gereken ilk olarak burada malzemeyi atamak istediğiniz yerleri seçeceksiniz. Cosmos'unuzda şu yandaki oklu tuşa basarak malzemenizi buraya atıyorsunuz. Fakat benim yaptığım farklılık arkadaşlar, ben buradaki renderımda da gördüğünüz gibi bir boya var. Boyanın altında ahşabın dokusunu gördüm. Aslında bu videoda da anlatmak istediğim konulardan biri buydu. Amerikan cila şeklinde bir uygulamayı yapmaktı. Malzeme editörümüze geliyoruz arkadaşlar. M'ye basarak. Sonra damlalıkla bu malzememizi çekiyoruz. Malzemeyi çektikten sonra sevgili arkadaşlar Corona Color'ı çağırıyoruz. Burada benim verdiğim renk kodlarıyla arkadaşlar o render'daki aynı yeşil tonunu yakalayabilirsiniz. Red bölümüne 48, Green'e 58, Blue'ya 46 yazacaksınız. Bunu OK dedikten sonra Base Color yerine bu arkadaşı atacaksınız. Eğer arkadaşlar elinizde Corona Cosmos malzemeleri yoksa aynısını buradaki Corona Render'ın hazır kütüphanesini çekip Wood'lardan herhangi birine de aynı diffuse kısmına ya da base color'ına aynı rengi ataraktan aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yorumlar kısmına şunları da yazabilirsiniz. Mesela ben farklı bir yöntem yaptım, daha iyi sonuç aldım gibi. Zaten birçoğunuz sahnenizi bitirdikten sonra Instagram'dan beni tagleyerek paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Dolap malzemesini yaptıktan sonra arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz tezgah içinde bir malzeme yapacağız. Burada da ben Cosmos kütüphanesini kullandım. Cosmos'da da arkadaşlar Wood Elm'i kullandım. Seçili olan yere arkadaşlar şunu atıyorsunuz direkt işaretleyerek. Fakat şurada şöyle bir farklılık yaptım. Burada render'ı hazırlarken bu malzemenin satürasyonunu biraz yüksek buldum. Onun için satürasyonunu biraz kısacağım. Onun için Color Correction map'imi bu araya atıyorum. Ve satürasyonunu -18 yapıyorum. Siz de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Render aşamasına geçtiğimiz zaman arkadaşlar bunların ne gibi farklılıklar yarattığını da böyle göreceksiniz aslında. Sonra sevgili dostlar zemin içinde yine Cosmos'un içinden bir malzeme kullandım. Onu da açalım hemen. İndirmiş olduğum malzemelerde Wood Flooring'den arkadaşlar barok olduğu zemine atadım. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş atarken böyle ufak bir deneme render yapalım sizlerle arkadaşlar. Ne gördüğümüzü bakalım. Evet, ambiyansımız yavaş yavaş oluşmaya başladı fakat ben şeyi fark etmiştim arkadaşlar. Bu parke bana çok sert geldi. Bu parke için de parkemi damlalıkla malzeme editörümü alıyorum. Yine şu araya bir color correction atacağım. Fakat burada daha farklı bir şey yapacağım. Advanced bölümünden sevgili arkadaşlar RGB'sini düşüreceğim. Bu RGB'sini düşürmem, yani gain'ini düşürmem şu anlama geliyor. Bu tekstürün açık ve koyu renklerini birbirine bir tık yaklaştırmış oldum. Yani kontrastını indirmiş oldum. Kontrastını da indirdikten sonra Gamma and Contrast bölümünden malzemenin tonunu biraz açacağım. 1.7 yaparak malzemenin tonunu biraz açtım. Ve burada amacım aslında bu alttaki tezgahın rengiyle zemindeki parkenin rengini birbirine katmaktı. Siz farklı bir malzemede de bunu uygulayabilirsiniz. Ya da herhangi bir çalışmada da bunu etüt edebilirsiniz arkadaşlar. Genelde ben kullandığım malzemeleri içinde böyle biraz color correction'la oynamaya çalışıyorum. Hem de siz diyelim ki bir proje aldınız ve projede bulduğunuz tekstür sizin yapmanız gereken tekstüre benzemiyorsa da içinde böyle küçük
trikler yaparaktan müşterinin istediği tekstürü de böyle küçük küçük oynamalarla elde edebilirsiniz. Kapatıyorum arkadaşlar. Devam olarak da arkadaşlar yine Cosmos'un içinden mermer malzemesini kullandım. Burada da aslında Google'dan yaptığınız herhangi basit bir aramayla da karşınıza çıkabilecek mermer görselini kullanabilirsiniz. Ama ben buradaki stone görselini kullandım. Şöyle seçiyorsunuz sevgili dostlar, uygulayacağınız yerleri ve mermeri üzerine atıyorsunuz. Evet, mermer malzememizi de hazırladık. Sonra duvarlara geçiyoruz. Duvarlar için de sevgili arkadaşlar ben Ambient CG'den Plaster 001 malzemesini kullandım. Bu malzemenin de linkini aşağı bırakacağım. Zaten bu siteden çok faydalanmanız gerekiyor. Malzeme editörüne geliyorum. Corona Physical Material'ımı çağıracağım bu sefer. Siz bunun yerine Corona Legacy MTL'de çağırabilirsiniz. Yani Corona 8'den ya da 7'den daha düşük bir versiyon kullanıyorsanız bunu çağırabilirsiniz. Buraya Corona bitmap yazarak çağıracağım tekstürü görüyorum. Şimdi ilk olarak Base Color için Color map'ini çağırıyorum arkadaşlar. Bu Color map'i Base Color'a atayacaksınız. Shift'e basıp bu arkadaşı aşağı kopyalarsanız içinden Displacement ve Roughness gibi de map'leri bulabilirsiniz. Base Roughness'ı buraya ekleyeceğim. Aynısını kopyalıyorum. Bu Plaster Normal DX'i ekliyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle ekleyeceksiniz. Base Bump'a Corona Normal'ımı çağıracağım ve bunu şuraya atacağım. Bakın bunu atadıktan sonra şurada bir bozulma olacak. Bunu Add Gamma to Input yaparak düzeltebilirsiniz. Bu malzememi sevgili arkadaşlar duvara süpürgeliğime atıyorum. Atadıktan sonra sevgili arkadaşlar burada da ben bir Color Correction attım. Neden Color Correction attığımı da şurada hemen basitçe bir interaktif render alarak size gösterebilirim. Ton olarak buradaki renk bana biraz pembemsi geldi. Ben de bu pembemsiyi kırmak için normalde renderımda böyle ben genelde düşük satürasyonlu şeyleri kullanıyorum. Bu tabii ki tarz meselesi. Siz bunun aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Color Correction'ımı tekrar buraya atıyorum. Color Correction'ımı attıktan sonra arkadaşlar buradan satürasyonunu -45 yapıyorum. -45 yaptıktan sonra aslında daha çok istediğim tona yaklaşmış oldum. Tüm malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Bu malzemeleri hazırladıktan sonra biraz şöyle renderımıza şöyle bir bakalım alıcı gözüyle. Ne yapabiliriz burada? Neler eksik, neler fazla? Işıklarımızla biraz oynayabiliriz. Ben environment kısmındaki de ışığı biraz arttırmak istiyorum. Daha böyle güzel bir ışık almak için. Bu gayet güzel bir sonuç verdi. Ve şimdi de arkadaşlar şu arkadaki mermer görseli için size ne yaptığımı söyleyeceğim. Arkadaki mermer görseli için arkadaşlar Corona Cosmos ya da herhangi bir yerden bir şey kullanmadım. Google'a Grey Marble yazıp buradan beğendiğim bir mermer dokusunu oraya atadım. Siz de buradan istediğiniz bir mermer dokusunu üzerinden sağ tıklayaraktan resmi farklı kaydet diyerek bu dosyayı çağırabilirsiniz. Ben arkadaşlar bu gördüğünüz tekstürü kullandım. Onun da malzemesi şu şekilde. Yani tekrar malzemeyi çağırıp böyle videonun süresini uzatmak istemiyorum arkadaşlar. O malzemeyi indirdikten sonra tekstürü onu Base Color'a attım ve Roughness değerini 0.2 yaptım. Legacy MTL kullanıyorsanız 0.9 yapabilirsiniz. Bu malzemeyi oraya atıyorum. Siz de oradaki gördüğünüz ya da istediğiniz herhangi bir dokuyu buraya atabilirsiniz. Şimdi tabii benim sahnemde bazı props'lar var. Ben bunları layer mantığıyla kapatmıştım. Bu neler kullandığımı da göstereceğim arkadaşlar size. Yine Cosmos'un içinden malzemeler kullandım. ...3D Models bölümünden Peoples diye bir bölüm var. Arkadaşlar Corona Cosmos'u muhakkak kullanın. Tam malzemeleri istemiyorsunuz vesaire olabilir ama buradaki insanları projelerinize ekleyerek daha böyle yaşanmışlık etkisi katabilirsiniz. Bu da çok önemli. Yani yaşanmışlık olması renderlarda bizi bir level üst seviye taşıyor. Buradan gördüğünüz herhangi bir karakteri buraya koyabilirsiniz. O da arkadaşlar şu şekilde tutup şöyle bıraktığınız zaman sevgili arkadaşlar direkt buraya
kendisi geliyor. Bu çok güzel bir şey. Burada da diğer indirdiğim şeylerden arkadaşlar, lighting bölümünden burada gördüğünüz spot'u ekledim. Spot'u ekledikten sonra da üzerindeki malzemeyi beyaza çevirdim. Siz daha farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 3D Sky'dan da bir şeyler kullanabilirsiniz. Ben size arkadaşlar şeyi de göstereyim. Bu pendant için bu aydınlatmayı kullanmıştım. Bunun linkini aşağı bırakacağım. Aynı zamanda 3D Sky içinde farklı aydınlatmaları da projelerinizin içinde kullanırsanız tabii ki sizin için daha iyi olacak. Tekrar bakalım. Ben burada arkadaşlar aynı zamanda Furniture'da bu gördüğünüz bar stool'u ekledim. Buradaki kettle'ı ekledim. Bu armutları da oradan ekledim. Kitap da oradan bulabilirsiniz. Fincan oradan bulabilirsiniz. Bu tip detaylarla projenizi zenginleştirebilirsiniz. Bu çalışmanızda arkadaşlar kendi elinizdeki olan arşivlerden de bir şeyler koyabilirsiniz. Zaten sizden ricam daha farklı bir sahne yapmanız. Yani aynı modeli kullanarak farklı renklerle hem kendi yaratıcılığınızı arttırın hem de daha farklı şeyler yapın istiyorum. Bunları da ekledikten sonra arkadaşlar böyle size küçük bir trik vereceğim. Unhide all diyorum. Ben projeme dışarıdan bir ağaç koydum. Bu ağacı da Cosmos'dan kullandım. Fakat siz isterseniz bu ağacınızı Foliage'dan buradan bir ağacı da ekleyebilirsiniz. Benim diğer videolarımı zaten eğer sıkı takipçiyseniz biliyorsunuzdur. Ben genelde bu ağacı kullanıyorum ama bu proje için daha farklı bir ağaç kullandım. Bu ağacı koymamın sebebi de arkadaşlar render'da böyle arkadan düşen daha böyle yaprakları ya da bir takım daha gerçekçi hissi yakalamak için ben bunu koydum. Bunu da ekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela güneşin açısını biraz değiştirerek ya da içeriye düşüş açısını değiştirerek bu yaprakların daha fazla içeri düşmesini, gölgesinin daha fazla içeri düşmesini sağlayabilirsiniz. Mesela şöyle biraz çektiğim zaman ya da işte bakın şurada görüyorsunuz. Daha gerçekçi bir hissiyat yakalayabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar post production kısmına geçelim. Bu kısımda da simple exposure değerini mesela ben 0.5 yapmışım. Burada 1 yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi oluşturmak istediğiniz mood'a bağlı olarak. Kontrast değerimi her zaman biraz arttırmayı seviyorum zaten. Kontrastınızı arttırdıktan sonra bu aşağıdaki bazı eklentileri kullanabilirsiniz. Mesela vignette koyalım. Yani vignett'ı mesela abartılı koyarsam, yani vignette'in etkisi aslında bu. Bunu Instagram kullanıcıları ya da herhangi bir başka aplikasyonlar kullananlar da kullanıyor. Buradan aşağıdan isterseniz Reinhardt High Gloss'unu ekleyebilirsiniz biraz. Bu bizim renderımızı böyle bir tık daha silik hale getiriyor. Fakat beyaz dengemizi korumamıza sağlıyor. Buradan Light Mix'ten sevgili arkadaşlar Corona Sun'ımızın değerini arttırabiliriz. Mesela artık içeriye daha fazla ışık girmesini istiyorsak ya da mesela 0.5 yapabilirsiniz. Daha fazla ışık aldık içeriye. Environment değerimizi arttırabiliriz ya da 1.4'e tutabiliriz. Post production kısmından arkadaşlar buradaki diğer eklentileri de yapabilirsiniz. Mesela Filmic Mapping bölümünden önceki videomuzda da yapmıştık. Highlight Compress değerini mesela arttırabilirsiniz. 1 yaptım, 2 yaptım. Sıfırda kaldığı zaman farkını görmek için böyle geniş açılarla gidebilirsiniz ama burada Rich Shadow daha benim işime yarayacak gibi gözüküyor. 0.2 yaptık mesela. İçerideki kontrastımızı, ışığımızı biraz daha arttırmış olduk. Kontrast değerinizi dediğim gibi istediğiniz seviyelere getirebilirsiniz. Daha böyle keskin bir hatlar oluşturmak isterseniz. Aynı zamanda bu videoda size daha farklı bir şey göstereceğim. Curves bölümünden arkadaşlar. Böyle render'ı benimki gibi biraz daha böyle smoothlaştırmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Curve editörü açtıktan sonra şuraya bir nokta yerleştireceksiniz ve bunu yukarı doğru çektiğiniz zaman biraz daha içeriye dramatik bir hal getiriyor. Bunu da yaptıktan sonra mesela simple exposure değerinizi arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu çok böyle kısa, basit bir videoydu. Benim amacım hep beraber gelişmek ve daha güzel renderlar yapmak. Çünkü sizin gelişmeniz demek, benim de gelişmem demek, piyasanın gelişmesi demek. Eğer benim anlatımımdan memnun kaldıysanız sevgili arkadaşlar, burada bıraktığım Corona Renderer Udemy eğitimime bir göz atabilirsiniz. Eğer bu sahnenin bitmiş halini almak isterseniz de kanalıma katılıp
bu sahnenin finish halini elde edebilirsiniz. Tüm katılımcılarıma çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşmek üzere.